Bir başka videoyla karşınızdayım. Yine yemek yapıyoruz. Bu defa içecek yapıyoruz. Çay isimli, siyah çay isimli içeceğimizin hazırlanışı. Bakın fark ettiyseniz musluk denen kısımdan suyun akımı sayesinde görmüş olduğunuz ısıtıcı kaba doldurdum ve şimdi ısıtıcı kabı gerekli hazneye oturtarak suyun elektrik enerjisiyle ısınması sonucu gerekli sıcaklığa ulaştıktan sonra ilgili noktada yen çekiminde katkılarıyla, dökümüyle çayımızın hazırlanmasına büyük katkıda bulunuyoruz. Bakınız, parmağımı ileriye doğru tekrar yapalım. İleriye doğru götürüyorum, durmuyorum. Ta ki daha fazla ileriye gidemeyene kadar. Sonrasında geri çekiyorum. Mavi ışık bize işlemin başına gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor. Ve bakın, çıkan ses ısıdan kaynaklanan çıtırtılar ve pıtırtılar. Şimdi bu tarafa gelelim. Görmüş olduğunuz gibi içi zaten sıcak suyla az önce anlattığım yöntemle hazırlanmış. Sıcak ısınmış suyla dolu olan çaydanlığımızın alt bölmesi. Şimdi çaydanlığımızın üst bölmesine bakacak olursak çaydanlığımızın üst bölmesi alt bölmesiyle daha küçük bir şekilde biçimlendirilmiş. Bu da bizim daha az materyalle doldurulacağı anlamına geliyor. Bakınız, muhafaza kısmından çıkartmış olduğumuz içinde zaman içerisinde toplanmış ve bekletilerek suyundan arındırılma, yani kurutulma dediğimiz işlemle, bakın şu şekilde gösterecek olursak kurumuş. Bunlar eskiden yapraktı, yeşil. Ardından siyah renge bürünmüş. Siyah çay adı buradan geliyor. Çay bitkisinin siyah hale dönüşmüş adı. Bakınız, kaşık gördüğünüz gibi çukur bir yapı oluşturmuş. Çukur yapıyı böyle içerisine sokup içerisine soktuğunuzda tekrardan çekerseniz üstüne bir miktar kalıyor, fark ettiyseniz. Bu üstünde kalan miktarı kullanıyoruz. Bunun her birine bir kaşık deniyor aslında. Bir kaşık budur. İçinde bir kaşık ölçü olarak adlandırılınca bir kaşık ibaresi ortaya çıkmış oldu. Bir kaşık ibaresi buradan geliyor ve bakın, fark ettiyseniz ben kaşıklarca doldurma yolunda ilerliyorum. Kaşığı tabi bıraktıktan sonra bakın tekrar göstereyim. Elimde tutuyordum ve kaslarım tabi bunun yer çekimine karşı koymasına sebep oluyor ve elimde durmuş vaziyette, yapışmış gibi bir şey. Fakat eğer ellerimi serbest bırakırsam bakın, gördüğünüz gibi istenilen noktaya doğru bırakmak çok önemli tabi, dışarıya bırakmıyoruz. Bir sonraki nokta ısınmış olan suyumuzu, ben bunu tabi biraz örnek olarak ısınmış olan suyumuzu şu şekilde göstereyim size. Bakın, burada önemli olan nokta şu gördüğünüz çember ya da daire, ne derseniz, oranın içerisinde, yani siyah denilebilecek bölgeye ulaştırmamız lazım. Suyun ulaştırması için görmüş olduğunuz üçgen kısım suyun suya oluk ve yol görevi görecek ve ısınmış olan suyumuz gördüğünüz gibi bakın çayımızın üstüne doğru döküyoruz. Harika bir şekilde suyumuz döküldü. Geri kalan kısmını hazır ısınmış suda oluşturacağım diyordum. Orada bir durdurma yapmak zorunda kaldık. Yani videoyu bir tuşa bastığınız zaman kayıt alımı işleminin devam etmesi kesiliyor ve o sıraları kaydetmediğimiz için şimdi konudan bağımsız gözükmek istemenizden dolayı devam ediyoruz. Hazır ısınmış suyumuzu kullanacağım o kısmında. Tekrar aynen nasıl yaptıysam, bakın burada da çaydanın üst kısmında görmüş olduğunuz şu uzun kısım buradaki delik yardımıyla bir yol buluyor kendine ve tabi burada gene yer çekiminden faydalanarak ve çayımızı üst kısmına demleme denilecek işlem bu şekilde gerçekleştirilebildi. Şimdi bunun üstünü tamamlamamız lazım. Bunu soğuk suyla tamamlayacağız. Burada isterseniz iki türlü bu düğmeye çeşitli baskı uygulasak bu şekilde
çoklu akım, bu şekilde tekli akım, tercihe göre. Bunu tekrar kaldırdık ve bunu kaldırırken tabi gene çeşitli vücudu bilhassa kaldırma işi bu organla oldukça uygun bir şekilde yapılabiliyor. Kaslar ve çeşitli eklemsel manevralarla tekrardan ocağın ilgili gözüne yerleştirdik. Mesela burada 5 farklı yuvarlak biçimler mevcut. Bu şekilde doğru olanı bulmanız gerekiyor. Mesela rastgele bir tanesini aldım, açtım diyelim. Ve bakın yanlış olandan alev çıktı. Bizim istemediğimiz şey bu. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi de bu ocağın çalışma mekanizmasını fark etmemiz gerekli. Ocağın çalışma mekanizmasına bakacak olursak bir adet çakmak mevcut. Bakın şurada. Bir adet çakmak mevcut. Çakmak kıvılcım vererek burada bakın şu anda kapalı ve şu anda sola doğru ittirdim. Açılmış vaziyete geldi. Şu anda gaz akışı gerçekleşiyor ve doğal gazın kıvılcımla şuradan şu deliklerden her birinden çıkan doğal gazın kıvılcımla birleşmesi sonucu bakın ateş oluştu. Şimdi doğru olanı bulmak için bakıyoruz ocağımızın genel dizilimine. Ortada bir tane var, ortada bir tane var. Sağ ve solda birer tane var. Bir de arkalarında hemen sağ sol bir tane. Bakıyoruz. Bu da hepsi düz bir doğrultuda yerleştirilmiş. Fakat bize yardımcı olmak için bakın buralara işaret belirtmişler. Sağ üst köşe, sol üst köşe şeklinde. Biz bakıyoruz. Ocağımız bu açıdan baktığımızda bu şekilde göre sağ üst köşede belirtilmiş. Ocağa öncelikle basıyoruz ve çakmak aktif oluyor ve çeviriyoruz. Ardından gaz gelmiş oluyor. Çektiğimizde ise bakın alev artık kendi istediğimiz ısıda duruyor. Ben şu anda açık ısıda bırakıyorum. Açık kuvvette. Ve bakın bu çok önemli bir kısım. Bu çaydanlığın kapatımı. Bunu üstüne bırakıyorsunuz ve bakın. Bu tam kıvrımlı birbirine yapboz gibi oturacak şekilde ayarlanmıştır. Bunu bıraktıktan sonra artık oradan buharlaşan şey tekrar kendi içine devri daim yapıyor. Eğer buradan çıkmazsa. Şimdi onu buharlaşmayı da şöyle açıklayayım. Su tanecikleri ısıyla beraber çok hızlı hareket ediyorlar ve aralarındaki boşluk azaldıkça yukarıya doğru gazımsı çıkışlar uyguluyorlar. Evet, şimdi çayımızın devamını bekleyeceğiz efendim. Bakın, bir miktar süre bekledikten sonra takribi 15-20 dakika bekledikten sonra görmüş olduğunuz çaydanlıktan öncelikle üst kısmını kaldırıyorum havaya ve bu cam veya seramikten yapılmış, tercihe göre değişebilir materyal. Plastik tercih etmiyoruz ama. Yapılmış, biçimlendirilmiş bu gördüğünüz. Burada ben bir tane de ekstradan malzeme kullanarak oval bir biçim oluşturmuş, yarım daire bir biçim oluşturulmuş. Tutum kolaylığı açısından sıcak kısımları tutmayalım. Çünkü burası ısı iletimi sayesinde burası da en az içindeki sıvı kadar sıcak olacak ki biz burada çay kullanacağız. Çay kadar sıcak olacak ki bundan çekiniyoruz. Parmağımla üst kısmının düşmesini engellemek için dokunuş yapıyorum. Ve biraz eğerek içindeki sıvının bardağın iç kısmına, dışına değil, bırakılması suretiyle yaklaşık %20 kadar, 15-20 civarında bir çay dökümü sağladık. Hemen peşi sıra akabinde bunu takiben gene bu kıvrımlı kısımdan kavrama ve kapattım. Şu anda kapattım ben de. Buradan tekrar kaldırıyorum ve gene hafif bir açıyla eğiyorum. Bakın çıkıyor gördüğünüz gibi. İstenen miktar ulaştıktan sonra kesiyorum. Daha da doldurabilirsiniz. Tercihe göre değişebilir. Mesela tahtaya kadar inebilir yani bu. Ve ardından parçaları tekrardan birleştiriyorum bakın. 3 parça 1, 2, 3 hepsi aynı şekilde sıraya. Şimdi tadım testi yapacağım. Burada hemen
Evet, çayımız olmuş. İçtik. Teşekkür ediyorum. İyi günler.